Viyana'dayım. Bu kadar müze arasında ilk nereye gideceğimi bilemedim. Ve böyle tek başına, rehbersiz, kimsesiz olunca da dedim ki konumuma baktım. Albertina Müzesi, tamam, burayı duymuştum. Bir tane daha sanat müzesi var falan ama dedim buradan başlayayım, 5 dakika yürüme mesafesiymiş buradan. Evet. Şöyle etrafı gösteriyorum, ben böyle şaşkın şaşkın hayranlıkla bakıyorum böyle heykellere, duvar süslemelerine, tavanlara, çatılara, binalara. Yani şuraya bakar mısınız? Bu müzelerde neler göreceğim ama şu hali bile muhteşem. 4 dakika sonra böyle düz devam ediyorum. Şöyle bir de göstereyim, tek başına olunca. Ya fotoğraf falan çekilemiyorsun kış günü de. Zaten buraları göreyim diyordum. Şu atmosferleri. Şöyle ileri doğru yürüyeceğim. Yani bugün zaten çok verimli müze gezemesem bile, yani şu sokaklarda gezmek tek başına gayet güzel. Anca alışıyor insan. Evet, şimdi böyle bir meydana geldim. Ay çok tatlı. Kapının arkasında böyle bir kişi. Albertina Müzesi şu karşıdan olsa gerek. Yani o işte, yani biraz fazla bir ilgi var. 2-3 dakika ötede Albertina Müzesi. A harfiyle başlayayım ve bugüne. Yani müzeleri gezmeye de. Albertina Müzesi'ni buldum. Şu merdivenlerin orada. Saat 3 civarları, müze 6'da kapanıyormuş. 3 saat umarım yeter bana. Ve saat 8'e bir klasik müzik konseri bileti aldım. 1,5 saatlik bir şey. O arada 6 ile 8 arası yemek yiyeceğim, sonra konsere gideceğim. İyi, en azından bugünü planladım. Ha, böyle alt geçitten de gelenler var. Ben tek bir yerinden giriyorum galiba. Haklı yerden girdim. Dedim A harfiyle başlayayım. Albertina Müzesi'nden. Bu katta Lambda mı? Evet, çizimler var. Kaç kat var? Yani yaklaşık 3 saat buradayım. Gezmeye başlayalım. Harika bir sergiye denk geldim. Rembrandt'tan Kiefer'e kağıt işleri. O süper. Mesela bu kiminmiş yani? Ya çok güzel. Şuna bakın. İnanılmaz. Burada neler varmış? Fontana. Ama o sanırım biliyorum. Zaten Arte Povera'dan mıydı? İtalyan, evet. Tabii kağıt işleri deyince ben hemen desen olur sanıyordum ama böyle dokulu dokulu kesmeli işler var.
Şöyle devam edelim. Aa, ne güzel. Bu 935'te olmuş. Bayağı eski yıllardan bu işler. Bunlar güzel. Galiba ben yenilerden başladım. Bir sıraya giremedim. Direkt böyle başladım yani kafadan. Neyim de öyle İstanbul. Sol Levitt mesela. Sol Levitt bildiğim kişilerdendir. Minimalistlerden. Minimalist conceptual. Ve çok güzel işlermiş. Fontanlar, evet. Bunlar gravür sanırım. Evet, metal kat dediğine göre metal baskı gravür. 1450. Bir anda 1900'lü yıllardan 1450'lere geldik. Şu detaylara bakın. Bir Dürer var. Bir de böyle modern bir sanatçı var. Dürer şu sanırım. Diğer de işte bu. Bir heykel. Kağıttan bir heykel. Böyle bir sanki mağara gibi değil mi? Hani mağarada buz sarkıtları olur ya. Işıkla birlikte görünümü böyle. Bir yandan da bir böyle bir delik gibi. Sanki atıyorum bir kadınlık organının girişi ya da başka bir şey. Çok güzel. Şu Dürer galiba. Ay burada da işler var. O kadar çok iş var ki hangisine hakkıyla izleyeceğim. Şu detaylara bakın ve bayılın. ¿Listo? En realidad, un visual ya, porque no, o sea, la época en la que entró, fue de 1400, 1500. Entonces eso quiere decir que fue en el Renacimiento también, pero su situación es un poco diferente, ¿no? O sea, aquí no tiene como una perspectiva. Pero Bu da Venedikli sanatçı Tiziano'nun eseri. Titan diye de bilinir ama bu bir çizim. Evet. Ahşap baskı. Woodcut. Hep ben resimlerini görmüştüm. Canlı renklerini. Bu bir ahşap baskı. Önce ahşabı kazıyor. Ondan sonra onu basıyor. Kağıda basıyor. Birkaç tane kağıdı birleştirmiş. Şu detaylara bakın. Ve bunu baskı olarak yapmış. Aa, çok acayip. Şuna bir devam edeyim sonra bu tarafa döneyim. Bu yeni mesela bir iş. Ve bu iş. Evet. Bazen insan karıştırıyor. Kağıtları kesmiş, biçmiş bir heykel yapmış. Yine kartonlar falan var, metal var bir plaka üzerinde. Bu işe gelecek olursak bir kara kalem mi? Van Dyck mı? Yok. Ne bir baskı galiba. Bakın ya. Benim için desen çok önemlidir. Yani Mimar Sinan'da tabii desenin üzerine çok gittik.
Yani okuldayken bir sene sadece desen yaptık yağlı boyadan önce. Ve şunlar falan çok kıymetlidir, önemlidir. El yapmak. En önemli şeylerden bir tanesi el ayaktır yani. Şimdi bu muhteşem izlenimden sonra bakın tuvalet kağıtları saplarıyla yapmış. Yani günümüz sanatından. Ya tabii bunda da malzemeyi ve artıkları değerlendirmek. Yani güzel bir heykel. Şu tarafa bakmadan evet bunlara gelelim. 62. Dürer'in bir dünya haritası. Şu şehir planı çizimine bakın. Şöyle uzaktan insanlar izliyor, fotoğrafını çekiyor. Şimdi Dürerler. Ben Dürer'in bu kadar çok çizimi olduğunu bilmiyordum. Bakın. Takım yıldızları. Orion falan böyle. O zamanki bilgilere göre çizilmiş tabii. Virgo, Başak Burcu, Aslan, Cancer, bu da ikizler. Zodya çizmiş. Ne ilginç. Çok da güzel böyle değişik bir anlatımı var. Yalnız projeksiyonun netliğini biraz daha düzeltmeleri mi lazım? Ama gerçi burada gayet iyi bakıyor. Bir yandan dönüyor. Deminki çizimi böyle yansıtmışlar. Aman tanrım ne güzel. Kiefer mi acaba bu? Çünkü böyle zift gibi geldi. Baskı bu kadar büyük. Burada bir ölüm gördüm. Sonsuzluk, karanlık. Yani Kiefer olabilir bakalım. Bilecek miyim? Ay evet Kiefer. Benim en sevdiğim sanatçılardan bir tanesi. Bayılırım kendisine. İşlerine de. Yani ben böyle iş yapamıyorum ama benim için çok değerli. Çok güzel. İkinci Dünya Savaşı sırasında gençti ya da çocuktu. Oradan bir iş. Bakın bir yandan da forma bakın. Böyle haçlar falan da vardır. Bu o formu da yapıyor ama böyle ve şu çizgiyi görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle bir çizgi var. Tam göbekte. Yani böyle hayat, bir kişinin yıldızı, sonsuzluk, ölüm, dünya. Ona bir sürü şeyler çağrıştırıyor. Bu da mı Kiefer acaba? Herhalde ziftle yapmıştır. Onun malzemesine de bakılacağım. Evet, tahta baskı diyor. Emisyon akrilik. Evet, zift değilmiş. Şuna bir bakın. O bir karton. Ve üzerinde kağıtlar var. Aa, bakın. Üstünde yazılar var. Görüyor musunuz? Harfler minik minik. Aa, çok güzel. Yan yana çok güzel olmuş bu işler. Kim acaba? Tuğba.
Tabii kağıt iş ama ve ne kadar gerçekçi duruyor. Sanki öyle bir cetvel dayamışlar gibi. Şuraya yatıp bu işi böyle izlemek istiyorum. Sanırım böyle izleniyor. Bir bakayım. Bir de böyle izlemek var. Ama ben kendi görünümüyle zaten sizinle olmama gerekiyor. Yani şöyle izliyorsun. Şu işe çok giremedim. Yani bu kağıt iş. Aslı gibi gözüküyor. Bunlara bakalım. Evet. Tarzlar buna daha uygun. Bu bilinmeyen bir sanatçı sanırım. Çok eski 16. yüzyıldan. Hollandalı ya da Alman bir sanatçı mı? Baskı işi. Bir ahşap baskı. Kapıyı açalım diyor. Aa, bu açıdan bakın diyor. Tava Serevli'nin bir kağıt işi çizim. Bunlar neymiş? Burhan Doğançay bir Türk sanatçı. Zaten çok büyük koleksiyonlara giriyor diye duymuştum. Bakın kağıt üzerine kağıtlar gibi böyle katmanlar. Ama bu bir guaj çalışması. Thomas Ernst. Şu demek ki bir pasta vardı ama da çok giremiyorum ben. İlerleyeceğim. Bu neymiş acaba? Bu delikten mi bakacağım? 1971 yeni bir sanatçı. Paper. Evet. Bunlar hep kağıt. İçeri bir bakayım bakalım. Mix medya diyor. Guaj var. Hipstatik falan var. Hatta yapmış da kağıdı. Tabii çizim sanırım. Yeni bir baskı 1600'lü yıllar. Ay çizmiş büyük ihtimalle. Evet. Lunar Map diyor. Ay haritası. Hayal gücüyle bayağı da iyi gözlemlemiş aslında. Kraterleri falan vermiş. Şimdi şu karşıdaki eseri buradan izliyorlar ama yani çok büyütüyor. Çok da anlayamadım. Ben buradan iyice büyütüyorlar. Şıpıkıp sonra büyütmek gibi. Ya gerek yok şu an anlayayım. Şunu sergimi de göstermek istiyorum. Bakın ne kadar da görüyorsunuz değil mi? Bu işe gelelim bakayım buraya ve bu ismi gezmeye başlayacağım. Yeni böyle bir ağaç var ama şeylerle bir ağaç yapmış. Böyle devam edeceğim. Geleyim bu kısma geliyor. 1400'lü yıllar. Evet. Bunlar Zeynep'in baskı. Sen sonra sen gözünü oraya çıkman da çok keyifli. So,
Ya o zamanki bazı hayalden çalışmalara bakın, hayvanlara falan, yani hayalden yapıyorlar ya, çok değişik yüzler var. Yani insan yüzüne benzetiyorlar. Mesela şu hayvanlar. Çok acayip. Dürer, Adem ile Havva. Şu karşıdaki değil mi yoksa? Bir kopyası mı? Bir bakalım, bunlar muhteşem gözüküyor. 1688'sine baskı. Da siyah ve beyaz tebeşir satürler, bu değil mi? Ama çok güzel şu. Yuvarlığa bakın. Sanki bir ağacın yuvarlakları var, orada bir yüz beliriyor gibi. Hani ağacın yaşını belirleyen yuvarlaklar vardır ya, ona benziyor ve bir yüz çıkmış. Bu da bir İsa portresi. Böyle bir yuvarlak var. Bunda da parmak izi gibi. Buna bakın. Şimdi ben bunu Dürer'den sonra diyor. Neden? Çünkü bunu ben Dürer diyebiliyorum. Ama ondan sonra kopya mı yapmış? Galiba yıllar içinde her gün çizgi çizmiş ya da yuvarlağını mı? Ve yıllar içinde tamamlamış. Bu kadar böyle yekpare büyük kağıdı nereden buldun? Ben bir tane teknik soru, ressam teknik sorusu. Diyor ki yani 290 tane mürekkepli kalem harcamış ama Eylül'de başlamış, Mayıs'ta bitirmiş. Son kalem kırılana kadar bu şekilde. Yani diyorum ya, ben böyle bir kağıdı nereden bulmuş ve bu kadar düzgün yuvarlak çizmesi falan. Böyle bir zamana yayılan bir iş. Şunu merak ediyorum, bu nedir acaba? Bir Japon çizimi. Hı. Birkaç kişi mi var? Color Woodcuts. Birkaç sanatçının böyle bir işi. Şimdi bunların kimin kim olduğunu anlamam çok zor olacağı için buna bakmadan gezeceğim, bakacağım. Şöyle. Ben de izliyorum. Bir yandan da böyle gösteriyorum. Bitmiyordu.
Tabii bitmez. Ama her şey o kadar birbirine benziyor ki böyle de gösterince çok bir şey anlamıyoruz. Çok güzel çizimler var ama diyorum ya, yani insan bu topluluk karşısında kayboluyor. Şimdi oradan buraya geldim. Gümüş paraların baskısı sanırım bunlarda. İlerliyorum. David Gabriel 1976. Bu nedir? Ah, renkli kalemle kağıt çizimleri. Bu işlere bakalım. Stefano de 1600'lü yıllar. Ben böyle yapıyorum, size daha anlaşılır oluyor yani 1600'lü yıllar, 1500'lü yıllar gibi. Ve devam edeyim. Şu iş yenidir. 1980-2025. Şöyle bir şey. Şunlar da çok ilginç gözüküyor. Bu da sanırım ilk geldiğim zaman görmüştüm bu kısım. Bunlar da aynı sanatçının işleri. Origami gibi değil ama yani şöyle kağıtların şeyine bakar mısınız? Böyle işlemek, baskı şeyleri gibi. Baskı malzemesi gibi. Şimdi buranın alt katı da varmış. Baskı malzemesi gibi dedim. Şunlara da bakacağım. Ve Rembrandt neredeydi? Bunlar neymiş? 1470'ler. Bunlar da yine. Alt katı var sanıyordum. Alt katı değil o. Aa yok, var. Yürüyen merdivenle yukarı çıkılıyor ama bir de şu kısma bakayım. Paper in motion diyor. Da böyle hep diyor ki mesela şunu kaldırın diyor. Hani normalde dokunmazsın ya ama bunlara dokunabiliyoruz. Resimlerin hareket halindeki ya da kağıtların hareketli halleri. Bakın altta böyle bir şey var. Bunda ne varmış? İskelet var. Bacaklar, etek, bacaklar, iskelet. Katmanlar var. Bakın çok ilginç. Bu atın hareketli halleri, hızlı gidersek mesela. Kuşun uçan halleri, insanların koşması. Ya bunlar hangi yıllarmış? Kaç? 1900, 1800 falan. Evet. Hani böyle herhalde fotoğraf makinesi bulunuyor, kare kare şeyler var ya. Tam o döneme gelen bir şey. Şunu merak ettim. İçine bakınca anlaşılıyor. Size gösteremiyorum. Ben bir bakayım. Deminkinde bir kuş vardı. Şunda ise sanırım hareket eden insanlar var. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Şunu çeviremiyoruz sanırım ama değişik bir konsept gerçekten. 1500'lüler. Aa, bunu da çeviriyoruz. Bakın kafalar değişiyor. Vaz oldu. Baykuş oldu. Reptilyan da demek ki bu bir suçlu. Bir joker ya da soytarı. Bayağı da sert.
Ben de çeviriyorum şimdi. Şeytan, rahip. Evet, aynı şeylere geldim. Nerede bırakayım? Reptilyan'da bırakmayacağım. Suçlu da bırakmayayım. Evet, Joker'de kalsın. Eski yılların böyle özellikle Kuzeylilerin, Almanların falan şeyleri çok acayip çizimler ve hayal güçleri. Soğuk coğrafyalar ya, insanlar içeride oturuyor ve böyle hayal güçlerini çok kullanıyorlar. Bu ne? Birleştirilmiş kağıtla bir kıyafet yapılmış. 1987. Kostüm çünkü bir. Siz muharrem davranış. Bu ne? Kalem, kurşun kalem. Kağıt üzerine. Çok acayip gözüküyor. Her tarafını şey yapmış ama böyle değişik bir doku oluşmuş. Var da yine mürekkep ve şey altın varak kalemi. Bu Klein mi acaba? İlk Klein mavisine benzettim ve baskılar falan olunca bakıyoruz. Evet, Klein. Nerede olsa tanırım. Baskı. ...1960. Kağıt üzerine mürekkep. Şimdiki işe bakayım. Çizim ve video. Grafiti. Olive oil diyor ve... Kırmızıcık. Zeytinyağı var ama böyle bir çizimleri tabii böyle çekim yapınca hareketli gibi gözüküyor. Bir tür çizgi film yapmış. Evet, tatlı. Şurada neler kaldı? Bu kaldı. Bunu Biennallerden hatırlıyorum. Mürekkep üzerine, kağıt üzerine mürekkep. Ve son şu kısmı var. Burası mı Rembrandt? Şuradan Rembrandt'tır dedim bu. Bakacağız. Evet. Rembrandt'ın otoportreleri. Otoportre yapmayı Rembrandt çok seviyordu ama ben kağıt otoportrelerini ilk defa görüyorum. Ay, sanki çok yağlı boyasını gördüm ben. Ama resim kitaplarında da çok görmedim. Ya da insan şeyi sanıyor bunları. Büyük sanıyor. Ama ne kadar küçük. Göstereceğim size. Bakın. Elim böyle yani. Çok küçükler. Ama bunu yapmak da ayrı yetenek ister yani. Şuna bakın. Şu detaya bakın. Her yaşında otoportre yapmış. Yaşlılığında, gençliğinde. Her halini resmetmiş. Yaşlılığı da biraz sıkıntılı geçiyor. Bu meşhurdu. Sana geliyor. Çok gardım geliyor. Bu daha büyük. Burada ışık kullanımına bakın. Yüzünü nasıl koyu bırakmış. Şuna gelince ise burada düz. Yani şu kadar çeşitlilik arasında çok acayip. Yani ne kadar böyle birbirinden farklı insanlar sanki ama aynı kendisi. Yılları yazıyordu şimdi.
Otoportrelerinin yılları. Şöyle bakacak olursam en gençliği ve en yaşlılığına bakacağım ayrıca. Bu 8 yılın en yaşlı olduğu dönemde daha bu ise 29. Yani gençlik dönemi. Bu da 1630. Bunda da çok genç. Böyle farklar var. Yani şöyle göstermek istedim. Çok güzel. En sona ilki bunları bırakmışım. Yani şöyle Rembrandtlar ve orijinaliyle kendime bir böyle çekeyim ve ne kadar küçük olduklarını görün. Ama şu kadar küçükte bunu vermek, bu gerçekçiliği vermek gerçekten çok zor. Kalabalıklaştı. Buradan uzaklaştı. Şimdi bu sanat işleri sergisini gezdim. En sonunda Rembrandt'ı gördüm. Tamam, harikaydı. Şimdi müzenin -1. katındayım. Daha 3 kat daha var ya da 2 kat daha var. Emin değilim. Oraları gezeceğim. Bayağı dolu dolu. Neyse 2 saate yakın zamanım var. Yeter inşallah diye düşünüyorum.